Bir ülke sessiz sedasız, gizliden gizliye bir jet motorunu nasıl geliştirebilir ki? Bakın, bu hafta 4 Mayıs'ta Türkiye'nin bir jet motoru yoktu. 35 bin librelik bir motorun TEİ tarafından geliştirileceğini biliyorduk ve burada en az 5-10 yıl arası bir süreç vardı. 5 Mayıs'a geldiğimizde ise bir anda Türkiye'nin 35 değil 42 bin librelik itki gücüne sahip bir turbofan jet motoru olduğunu öğrendik. Çünkü MSB Ar-Ge Güçhan motorunun lansmanını yaptı. Tabii 42 bin librelik bir motordan bahsediyorsunuz. Yani eğer Kaan savaş uçağına bu motordan 2 adet koyarsanız, ki öyle yapacaksınız, Kaan bir anda dünyanın en güçlü avcı uçağına dönüyor. Bir efsane olan F-22'de bile toplamda 70 bin libre etki gücü var. Kaan'da 84 bin olacak. Peki bu nasıl olabilir? Hiç hesapta yokken, hiç haberimiz bile yokken Türkiye böylesine büyük bir projeyi gerçekleştirmiş olabilir mi? Yani ne yaşıyoruz abi biz bir haftadır? Öncelikle konuya direkt Güçhan turbofan motoruna odaklanarak başlayalım. Saha Expo 2026 bugüne kadar gördüğüm en ilginç savunma sanayi fuarıydı. Normalde son dakikalarla anlatılacak sistemler resmen arada kaynadı. Çünkü ciddi sürprizler vardı. Bu sürprizlerin içinde özellikle ikisi hepimizin nasıl yani demesine sebep oldu. Biri 6000 kilometre menzilli kıtalar arası balistik füze. MSB Ar-Ge sessiz sedasız bunu geliştirmiş. Herhalde dünyanın %70'i falan Türkiye'nin menziline girmiş oldu bu sayede. Ama bu çalışma fuarda bir anda ortaya çıktı. Yani öncesinde böylesine bir çalışma gizli saklı yürütülmüş. Biz burada acaba 1000 kilometre menzili geçen bir balistik füzemiz olur mu? Hatta önümüzdeki yıllarda 2000 kilometreyi zorlayabilir mi Türkiye derken bir anda önümüze 6000 kilometre menzilli bir füze kondu. Bu şaşkınlık normal ama bu daha çok vurucu güç olduğu için konuşuldu. Bence daha büyük olay fuarda yine MSB Ar-Ge standında duruyordu. MSB Ar-Ge devasa bir turbofan motoru tanıttı. Bu o kadar inanılmaz bir olay ki savunma sanayi konusunda yazıp çizenlerin bile birçoğu bu makettir ya da bu eski motor parçalarını birleştirip buraya konmuş bir şeydir dedi. Çünkü birazdan detaylarını konuşacağız ama TEİ yıllardır savaş uçağı motoru geliştirmeye çalışıyor. Daha hala önümüzde belki 5-10 yıllık bir süreç var. Biz oradan 35 bin librelik motorun teslimatı acaba böyle 1-2 yıl öne çekilebilir mi? Böyle bir sürpriz yapılabilir mi diye beklerken bir anda 42 bin libre önümüze kondu. Bu gerçekten inanması güç bir olay. Ama sonrasında öğrendik ki Türkiye yıllardır gizli saklı bu projeyi yürütüyormuş. MSB Ar-Ge projenin detaylarını anlatmadı. Yani geliştirme sürecini çok detaylı olarak bilmiyoruz. Ama bugün bu motor önümüze konduysa ve test aşamasındaki haliyle konduysa siz bu projenin başlangıç tarihini en az 10-12 yıl hatta belki de 15 yıl geriye atın. Çünkü modern bir turbofan motorun sıfırdan geliştirilmesi genelde 15 yıl kadar sürüyor. Türkiye'nin ihtiyaçlarından dolayı savunma sanayinde gece gündüz çalıştığını biliyoruz. Bunu da göz önünde bulundurursak siz projeyi en azından 10-12 yıl geriye atın. Ve proje öyle bir aşamada ki düşünün ki şu ana kadar 6 adet üretilmiş. Bu da aslında standart bir prosedür. Genellikle uçak motoru projelerinde ilk başta 6 adet tam ölçekli motor üretilir. Bunun 2 adedi statik yer testleri ve maksimum itki ölçümleri için kullanılır. 2 adedi motor çevresel dayanıklılık ve kalifikasyon testlerine ayrılır. Kalan 2 adet motorsa uçuş test platformlarına entegre edilmek üzere hazır tutulur. Yani ilk başta üretilen 6 adetlik sayı bile bize bir şeyi çok net şekilde gösteriyor. Bu proje gerçek bir proje. Yani konsept bir tasarımdan ibaret değil. Seri üretim öncesi olgunluğa ulaşmış bir proje. Zaten bu 6 motordan sonrası testlerin tamamlandığı anlamına gelir ve seri üretim anlamına gelir. O yüzden Güçhan ülkemize hayırlı olsun diyebiliriz. Özelliklerine de şöyle kısaca bir bakarsak dediğim gibi 42 bin librelik bir motor. Dünyanın en güçlü motorlarından biri anlamına geliyor bu. Azami dış çapı 46,5 inç. Esas yorumlanması gereken kısımlardan biri bu. Hatta belki de ilk sırada olanı. Çünkü 46,5 inç deyince ilk olarak akla ne geliyor derseniz Kaan savaş uçağı geliyor. Demek ki bu motor Kaan için geliştirildi. Çünkü milli savaş uçağımızın şu an kullandığı F-110 motoru da 46,5 inçlik dış çapa sahip. Yani bu ne demek? Demek ki Türkiye Güçhan'ı en başından beri Kaan'ın motor yuvasına doğrudan entegre edebileceği şekilde boyutlandırmış. Yani test süreci bittiğinde bu motorun hızlı şekilde milli savaş uçağımıza entegre edildiğini göreceğiz gibi görünüyor. Güçhan projesinin teknik başarısının temelini
temelinde Türkiye'nin ulaştığı malzeme bilimi yatıyor. Motorun türbin bölümünde tek kristal döküm teknolojisi kullanıldı. Bunu birazdan anlatırım. Ama bu kısım için şunu bilin. Tek kristal döküm teknolojisi dünyada sadece birkaç ülkenin sahip olduğu ve jet motorunun olmazsa olmazı bir yetenektir. Peki şimdi gelelim işin eleştiri kısmına. Bütün savunma sanayi projelerinde olduğu gibi güç ham motoruna da ciddi eleştiriler geldi. Her birini elbette ciddiye almayacağız ama genel olarak savunma sanayi alanı ile ilgilenenler şuna odaklandılar. TEİ yıllardır bu motorun üzerinde çalışıyor. Yani Kaan savaş uçağına entegre edilecek olan motorun üzerinde çalışıyor. Daha ortada bir ürün yok. Belki önümüzdeki 5-10 yıl aralığında bir motor ortaya çıkacak. Ortada böyle bir gerçek varken MSB Ar-Ge merkezi nasıl oldu da bir anda ortaya 42 bin librelik bir motor koyabildi? Yani daha düne kadar kimsenin bu motorun varlığından bile haberi yoktu. Haliyle bir anda önlerine çıkınca şaşırdılar. Bunda tuhaf karşılanacak bir şey yok. Çünkü alelade bir motor değil bu. 42 bin librelik bir itki gücünden bahsediyorsunuz. Havacılık dünyasında F-35 gibi tek motorlu uçaklar için bile bu güç zirve kabul edilen bir değer. Eleştirenler de şunu düşünüyor. Daha 6000 libre gücündeki TF6000 motorunu yeni çalıştırabilmiş bir endüstrinin 42.000 libre gücündeki bir motoru seri üretime yakın hale getirmiş olması imkansız. Eleştirilerin odak noktası buydu. Ama sonradan gördük ki MSB Ar-Ge merkezi sessiz sedasız zaten bu alanda çalışıyormuş. İnanması güç de olsa ortaya bu projeyi bu şekilde çıkardılar. Peki bu mümkün mü? Evet mümkün. Türkiye'de artık bu altyapı var ve Türkiye bu motoru geliştirebilir mi sorusunun cevabını arıyorsanız cevap tek kristal dökümünde yatıyor. Savaş uçağı geliştirirken en büyük sorunlardan biri sıcaklıkla baş etmektir. Bununla baş etmek için de tek kristal döküm kullanılıyor ve bizim sırrımız tam olarak burada yatıyor. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için de hem bu tek kristal döküm nedir onu konuşalım hem de Türkiye'nin bu alandaki yeterliliğine odaklanalım. Savaş uçağı motorlarının en kritik parçalarından biri türbin kanatçıklarıdır. Bunlar inanılmaz sıcaklıklarda çalışıyorlar. Tabii metalin de dayanabileceği belli bir sıcaklık var. Erimeden, kırılmadan, şekli bozulmadan bu sıcaklıkta çalışabilmesi gerekiyor. İşte tek kristal dökümü bunu sağlıyor. Konuyu hem en basit şekilde hem de adım adım inceleyelim. Normalde bir metal parçasını, bu bir kaşık da olabilir, daha dirençli bir metal de fark etmiyor. Mikroskop altında incelerseniz onun milyonlarca küçük kristalden oluştuğunu görürsünüz. Yani aslında bütün tek bir parça değildir. Bu milyonlarca kristal birbirine bitişik olur ve haliyle bunların aralarında tane sınırı denilen çizgiler vardır. Zaten olayın koptuğu noktada bu. Bir jet motorunun içi 1600 santigrat derecenin üzerine çıkabilir. 2000'leri görebilir. Bu sıcaklık da motor parçalarının yapıldığı metallerin erime noktasına çok yakın. Metal bu kadar ısındığı zaman ve motor çok hızlı dönüyorsa bu az önce bahsettiğim küçük kristallerin arasındaki o sınırlar zayıf noktalara dönüşüyor. Yani demirler böyle kırılırlar, koparlar ya, işte o sınır çizgileri kopmalar yaşanır. Tabii gözle bakıp bu çizgileri göremezsiniz. İşte tek kristal dökümü burada devreye giriyor. Mühendisler bunu şöyle düşünmüşler. Eğer bu parça milyonlarca kristalden oluşup da birleştiği için parçalanıyorsa bunu tek bir dev kristalden oluşturmamız gerekiyor. Yani aradaki o zayıf sınır çizgilerinin ortadan kalkması gerekiyor. Isıya dayanıklılığı bu şekilde artar. İşte bu yüzden döküm sırasında metalin soğuma şeklini tamamen değiştirdiler. Kullanacakları metali erittikten sonra aşırı yüksek sıcaklığın içerisinde kalıbı dolduruyorlar. Normal bir dökümde metal her yerden rastgele donuyor. Yani kendi haline bırakıyorsunuz. Ama burada öyle yapılmıyor. En altta küçük bir tohum kristal var. Metal buradan yukarıya doğru yavaş yavaş soğumaya zorlanıp bu kristal büyütülüyor. Yani kalıp yavaş yavaş sıcak bölgeden aşağı doğru çekiliyor. Bu yüzden de metal aşağıdan yukarı doğru katılaşıyor. Kristal tek bir yönde büyüyor ve başka kristaller oluşamıyor. Çok basit bir şekilde anlatmak istersek aslında tek bir kristalin bütün parçayı ele geçirmesi sağlanıyor diyebiliriz. Bu sayede de bütün türbin kanadı tek kristal oluyor. Böyle olunca da aralarda az önce bahsettiğimiz o sınır çizgileri olmuyor ve metalin dayanıklılığı artıyor. Bunu yapabiliyorsanız savaş uçağı motoru yapabiliyorsunuz. Çünkü motor artık yüksek sıcaklıklarda çalışabilir hale geliyor. Yani diyebiliriz ki Türkiye'nin bu güç ham motorunu üretebilmesi için öncelikle tek kristal döküm teknolojisine ulaşmış olması lazım. Az önce çok basitleştirerek anlatmaya çalışsam da bu inanılmaz zor bir süreç. Peki Türkiye buna ulaştı mı? Dünyada bu teknolojiye sayılı ülke sahip. Türkiye şu an bu ülkelerden biri. Yani Türkiye artık en karmaşık mühendislik harikalarından biri olan jet motorlarının kalbini üretebiliyor. Bu kabiliyet de öyle laboratuvar ortamında kalmış bir kabiliyet değil. Türkiye seri üretim aşamasına gelen ve uçan motorlarında bunu defalarca kullandı. Tabii buna ulaşmak kolay olmadı. 2014-2015 gibi bu konuda ilk somut adımlar atıldı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi buhar türbinleri için ilk kanatçık üretimlerini yapıp altyapıyı oluşturdu. 2015'te Kristal projesi başladı. Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde TEİ, TÜBİTAK MAM ve Gürmetal ortaklığında başladığı bu proje. Hedef havacılık kalitesinde nikel süper alışım dökümü yapmaktı.
2020-2021 döneminde bu ortaklık kritik eşiği aştı ve Türkiye'nin ilk yerli helikopter motoru olan TS1400 için gereken tek kristal türbin kanatçıkları başarıyla üretildi. Şimdi işte görüyoruz ki bu proje artık tamamen olgunluğa erişmiş. Yani kısacası Türkiye motor üretmekteki en önemli teknolojik eşiği aştı. Bunun yanında bir de soğutma teknolojilerinde de ciddi bir noktaya gelindi. Şu an Türkiye tek kristal dökümün içine saç kılından bile ince karmaşık soğutma kanalları açma kabiliyeti kazandı. Zaten motorun verimliliğini en çok arttıran yönlerinden biri bu. Tabii böyle bir motor geliştirmek için farklı kabiliyetlere de sahip olmak gerekiyor. Ama zaten bizim için en kritik olanı tek kristal dökümüydü. Türkiye motor konusunda ciddi bir yetkinliğe sahip. Hatta bu motorun Kaan Savaş Uçağı'nda nasıl bir konumu olacağını konuşmadan önce biz Türkiye'nin havacılık motoru geliştirme sürecini de bir ele alalım kısaca. Modern havacılık motoru konusundaki dönüm noktamız 1980'li yılların ortasında alınan stratejik bir karara dayanıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonu kapsamında F-16 uçaklarının tercih edilmesi, bu uçaklara güç veren F-110 motorlarının Türkiye'de üretilmesi ihtiyacını doğurdu. Bu amaçla da 1985 yılında TUSAŞ Motor Sanayi yani TEİ kuruldu. 1987 yılında yani 2 yıl sonra TEİ ilk motor parçalarının üretimini ve sevkiyatını gerçekleştirdi. Başlangıçta bir montaj ve bakım tesisi olarak kurgulanmıştı burası. Ama geçen bunca yıl içerisinde küresel motor devlerinin en kritik tedarikçilerinden biri haline geldi. TEİ, F-110 motorlarının montaj ve test teknolojisini ülkeye transfer etti. Zaten bu karmaşık jet motorlarının çalışma prensiplerine dair ilk derinlemesine tecrübe bununla kazanıldı. Aslında biz TEİ'nin gelişim sürecini 3 ana evreye ayırabiliriz. Birincisi montaj evresi, 1985 ile 2000 yılları arası. İkincisi 2000 ile 2014 yılları arasındaki modül üretim süreci. Ve 2014 sonrasında da artık özgün tasarım sürecine geçildiğini söyleyebiliriz. Şirket şu anda haftada bir adet helikopter motoru üretebilecek kapasiteye ulaştı. Üçüncü evre diye bahsettiğimiz 2014 sonrası dönemde çok büyük gelişmeler oldu. 2021'e kadar 11 farklı özgün ve milli motoru tasarlayıp çalıştırdılar. Bu motorlar insansız hava araçlarından helikopterlere ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede görev yapıyor. Yani Türkiye güç hanla ilk defa motor üretmiyor. Bu sadece işin zirvesi olduğu için şaşkınlık oluşturdu. Mesela üretilen PD-170 motoru Anka ve Aksungur platformlarında inanılmaz başarılar yakaladı. Ama tabii ki bizim savaş uçağı motoru dediğimiz zaman olayımız daha çok Kaan savaş uçağı. Kaan şu an ilk prototipler için F-110 motorunu kullanıyor. Yani F-16'nın kullandığı motoru. İlk uçuşu bununla yaptı. Tabii ki bu motor Kaan için hedef değil. Esas hedef TF-35.000'di. TF-35.000 TEİ ve TR Motor İş ortaklığıyla geliştiriliyor. 35.000 libre sınıfında etki üretecek. Yani Kaan toplamda 70.000 librelik etki gücüne kavuşacak. Ya da öyleydi diyelim. Şimdi güç hanla birlikte bu potansiyel 80.000'in üzerine çıktı. Yerli motor ne zaman Kaan'a entegre edilecek derseniz 2032 yılından sonra bu entegrasyonun gerçekleşmesi bekleniyordu. Yani ilk test uçuşları 2032 yılında gerçekleştirilecekti. Ama Güçhan motorunun lansmanı ile birlikte muhtemelen bu takvim bayağı bir geri alınacaktır. Çünkü başta söylediğim gibi Güçhan'la F-110 motorunun çapları aynı. Yani motorun testleri tamamlandıktan sonra entegrasyonu çok hızlı olacak. Yerli motor için 2032 desek de bazen 2030 rakamından da bahsedilmişti. Şu an ondan bile önce olabilir. Peki bu uçağa 2 adet Güçhan motoru takılırsa ne olur derseniz Kaan dünyanın en güçlü avcı uçaklarından biri haline gelir ve bu ihtimal de oldukça yüksek. 84.000 librelik toplam itki Kaan'a tırmanma hızında ve yüksek irtifa manevralarında muazzam bir üstünlük sağlar. Hatta uçak tam mühimmat yüküyle bile süper seyir kabiliyetine ulaşır. Tabi her ne kadar motor çapı uyumlu olsa da bu kadar güçlü bir motor için hava alığı geometrisinde falan bazı optimizasyonlar yapılacaktır. Güçhan motorunun ne anlama geldiğini anlamak için aslında şöyle bir karşılaştırma da yapabiliriz. F-35'in kullandığı F-135 motoru Güçhan'la hemen hemen aynı güce sahip. F-22'nin motoru ise 35.000 libre yani daha zayıf. F-35'in tek motoruna karşılık aynısından Kaan'da 2 adet olacak. Diğer bir deyişle it dalışında ya da herhangi bir şeyde F-35'in Kaan'a karşı şansı kalmayacak. Onunla aralarında zaten bir uçurum oluşacak. Ama F-22 ile bile arada ciddi bir fark olacak. F-22'nin F-119 motoru 35.000 libre etki gücüne sahip demiştik. Yani çift motor toplamda 70.000 libre güç üretiyor. Kaan ise 84.000 libre etki gücüne sahip olacak. Tabi dediğim gibi mesele sadece bununla bitmiyor. Bu motorun şu anki haliyle 5. nesil bir savaş uçağı olan Kaan'la
ne kadar uyumlu olduğunu bilmiyoruz. Çünkü evet, tek kristal dökümü oldukça önemli ama hayalet uçak olabilmesi için motorun radar ve kızılötesi izini minimize etmek gerekiyor. Bunun için de Güçhan'ın bazı özelliklere sahip olması lazım. Mesela motorun sıcak parçalarının doğrudan görünmemesi için S kanalı, yani kavisli hava alığı ve egzoz yolu kullanılmalı. Egzozunda sıcak gazların dışarıdan gelen bypass havasıyla hızla karıştırılarak soğutulması gerekiyor. Ve yine F22'de olduğu gibi egzoz çıkışının düzleştirilip ısının dağıtılması gerekiyor. Yani 5. nesil olması için taşıması gereken bazı özellikler var. Bunları taşıyıp taşımadığına dair bir bilgimiz yok. Ama bildiğim tek bir şey var. Her şeyiyle Kaan için tasarlanmış bir motorda elbette bu detaylar düşünülmüştür. Yani kısacası Güçhan motorunun lansmanında bunun olamayacağına inanan insanlara kızmayın. Çünkü gerçekten bu olamazdı. Türkiye olamaz denileni başardı şu anda. Gizli saklı, sessiz sedasız, dünyanın en karmaşık teknolojisini geliştirebilen ülkeler arasına girdi. Bunu belki 10-15 yıldır nasıl bu kadar gizlilikle yürütebildiklerini anlamak gerçekten mümkün değil. Bu başarıya sadece şapka çıkarılır. Ve burada çok kritik bir şey daha var. MSB Ar-Ge merkezi geçen sene Gazap bombasını tanıtmıştı. O da gizli gizli geliştirilmişti. Bu sene 6000 kilometrelik Yıldırım Han füzesini ve 42.000 librelik turbofan jet motorunu tanıttılar. İşin açığı bu iş nereye gidecek gerçekten merakla bekliyorum artık. Saha 2027 başlayacak ve MSB Ar-Ge bu sefer oraya bir nükleer başlık koyacak gibi geliyor bana. Ve bunu yaparlarsa artık bu saatten sonra gerçekten şaşırmam. Siz şaşırır mıydınız? Bunu da merak etmiyor değilim. Yorumda cevabınızı belirtirsiniz. Allah'a emanet olun.